çocuklar, bu videoda sizlerle Pino ile açıları öğreniyorum projesi yapacağız. Servo motoru kullanarak sıfırdan 180'e kadar olan açıları beraber öğreneceğiz. Şimdi hangi malzemeleri kullanacağız onlara bakalım. İlk olarak tabii ki Pino kontrol kartım var. Servo motor modülüm ve servo motorum var. Servo motor modülümün Pino kontrol kartına bağlayabilmek için bağlantı kablom. Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlamak için USB kablom var. Projemi bilgisayardan bağımsız kullanmak istediğimde kullanacağım 9 volt pilim ve pil şapkam da yanımda. Şimdi hemen bağlantıya geçeceğim. Öncelikle servo motor modül kartıma nasıl bağlıyordum? Burada renklerden destek alıyordum. Kahverengi kablo GND'ye, kırmızı kablo 5 volta, turuncu kablo da dijital kısma gelecek şekilde şöyle bağlantısını yapıyorum. Servo motor modül kartımın üzerinde mor renkte etiket bulunuyor. Yine Pino kontrol kartı üzerinde mor renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılar benim için uygun. Ben hemen gelip 1 numaralı kapıya bağlantı yapıyorum. Siz istediğiniz bir tanesini seçebilirsiniz. Şöyle USB kablomu da alıp bilgisayara Pino kontrol kartımı bağlayacağım. Şöyle küçük ucunu Pino kontrol karta, diğer tarafında bilgisayardaki USB girişine bağladım. Pino kartımı kodlayabilmek için M-Block programını açıyordum. Ve M-Block programında bazı küçük ayarlamalar yapmam gerekiyordu. Pino ile ilgili kodlara erişebilmem için Pino uzantısını indirmem gerekiyor. Hala indirmediyseniz uzantılar menüsüne gelip uzantıları yönet diyoruz. Şöyle küçük bir pencere açıldı. Hemen arama bölümüne gelip Pino yazıyorum. Ve çıkan Pino eklentisini indir butonuna tıklıyorum. Şuradaki küçük çarpıya basarak buradan çıkış yapabiliriz. Robotlar sekmesine geldiğimde Pino'nun bütün kodlarını görebiliyorum. Farklı herhangi bir uzantıya ihtiyaç duymayacağım için yine uzantılar menüsünden diğer uzantıları kapatabilirim. Kartlar menüsüne geldim. Arduino Uno seçili mi değil mi ona bakıyorum. Evet, Arduino Uno seçili, devam edebilirim. Bağlan menüsündeyim. Bağlantımı yapacağım. Seri port dediğim buradan çıkan COM6 değerini seçeceğim. Benim bilgisayarımda COM6 değeri çıkmış. Sizin bilgisayarınızda farklılık gösterebilir. COM3, COM5, COM7 gibi değerler alabilirsiniz. Hatta aynı anda birden fazla COM değeri çıkmış olabilir. Seri portunuzu kontrol edip Pino kartın hangi seri porta bağlandığına bakın ve ona göre bir COM seçimi yapın. COM6'yı seçtim. Yukarıda seri port bağlandı diyor. Robotlar sekmesinde de buradaki kırmızı düğme yeşil hale geldi. Şimdi son olarak tekrar bağlan menüsüne gelip aygıt yazılımı güncellemesi yapacağım. Aygıt yazılımı güncellemesi Pino kontrol kartımızla M-Block programının haberleşmesini sağlar. Ayrıca kartın içerisinde öncesinden kod yüklediyseniz bu kodları silerek kartımızı sıfırlar. Programı açtığınızda bu işlemi bir kez yapmanız yeterli. Bunun yanı sıra diyelim ki bağlantılardan eminsiniz, kodlamadan eminsiniz ama hala problem yaşıyorsunuz. İşte burada da yine aygıt yazılımı güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Ben böyle uzun uzun konuşurken yükleme bitti uyarısı geldi bile. Kapat butonuna tıkladım. Şimdi hemen servo motorumun bir açılarına bakmak istiyorum. Robotlar sekmesindeyim. Servo motor çalıştır kodunu aldım. Öncelikle kapı seçimini yapmam gerekiyor. Şurayı şöyle artıyla büyüteyim. Şuradaki oka basarak da sahneyi küçülteyim. Kodlarımı daha net görmek istiyorum. Şimdi ben 1 numaralı kapıya bağladığım için herhangi bir değişiklik yapmama gerek yok. Ama siz farklı bir kapıya bağladıysanız şuradaki oka basarak lütfen o kapının seçimini yaptığınızdan emin olun. Aksi takdirde servo motorumuz çalışmayacak. Şimdi hemen açı belirleyeceğim. Şöyle servo motorun ucundaki kolunu çıkartıyorum. 0 derecelik açıya alacağım. Evet, 0'ı aldım. Ve şimdi düz bir şekilde servo motorun kolunu taktım. Şimdi açılarımız 0'dan 180'e kadar dönecek. Bu nedenle servo motor çalıştır kodunu tekrar alıyorum.
Önce sıfır açısına geldi. Sıfır açısında biraz beklesin istiyorum. 1 saniye bekle koydum altına. Daha sonra açım 45 oldu. Yine 1 saniye bekliyorum. Şimdi geldim, yine servo motoru aldım. Bu sefer 90 derecelik açıya gidelim. Ve yine 1 saniye bekleyelim. Yine robotlara geldim. Kopyalama işlemiyle de yapabiliriz. Şöyle şuranın kopyasını çıkartayım. 135 derecelik açıya gelelim. Geldik. Tekrar kopyasını çıkartıyorum. Ve 180 derecelik açıya geldik. Bu şekilde sıfırdan 180 derecelik açıya kadar dönecek. İstersek bu açıyı daha sonra tersine de çevirebiliriz. Onu da yapalım. Şöyle şuranın kopyasını çıkardım. Burada güzel takip etmek gerekiyor ama kodlar fazla görülebilir. Algoritmasını kurduktan sonra hızlıca oluşturacağımıza inanıyorum. Şimdi en son 180'deydik. Geri geri gidiyoruz. Hatta ben öncesinde hazırladığım tasarımı göstereyim. Bu şekilde çok daha rahat, kolay anlayacağızdır. Şöyle bir tasarım oluşturmuştum. Sıfırdan 180'e kadar gidiyor. Evet, 0, 45, 90, 135 ve 180 açılarını oluşturdum. Şimdi 180'den geriye doğru saymam gerekiyor. 180'deyim. Şimdi geri doğru dönerken 135 oldu. Daha sonra kaç olacak? 90. 90'dan sonra 45 derecelik açım var. Evet. 45 derecelik açıdan sonra da sıfır açısına dönüyoruz. Harika. Şimdi ben bu açı değişimlerini sürekli tekrarların içerisine almak istiyorum. Aldım. Bir de olay ekleyelim olaylardan. Boşluk tuşu basılınca. Şöyle dik tuttuğumda, şöyle öne doğru tutacağım. Evet. Ucunu göremiyorum. Tamam. Şöyle bir durdurayım. Önce bir sıfırdaki açısını göreyim. Kaçırdım çünkü nerede sıfır olduğunu. Hemen servo motoru. Şöyle sıfırı aldık. Tamam. Şunu şu şekilde tuttuk. Şöyle sıfırdayken kolunu yana doğru. Evet, şu an sıfırda. Şimdi tekrar başlatabilirim. 45, 90, 135 ve 180. Şimdi ucuna dil çubuğu bağlayacağım birazdan. Daha doğrusu yapıştıracağım. Öyle çok daha net görebileceğiz. Ama konum olarak şöyle tutmam gerekiyor. Siz kodları yazdıktan sonra tekrar tasarımınızı bir deneyin. Çünkü aksi takdirde kodlarınız doğru çalışmıyor gibi görünebilir. Evet, şimdi hemen durduruyorum ve tekrar 0 derecelik açıya aldım. Şimdi silikon tabancamı alacağım birazdan. Şunu şu şekilde silikonlayacağım. Şöyle bırakalım. Bu sırada ben kodlarımı yükleyeyim. Kodlarımı yüklerken tasarımımı tamamlarım. Şöyle hemen boşluk tuşu basınca kodumu sildim. Üzerine Pino program kodunu koydum. Sağ tıklıyorum. Arduino'ya yükle dedim. Açılan pencerede tekrar Arduino'ya yükle butonuna tıklıyorum. Ve kodlarım Pino kontrol kartı yüklenmeye başladı. Şimdi hemen bu sırada şöyle şunu kenara alıyorum. Şu şekilde tutacağım. Şöyle servo motorumu şuraya sabitleyeyim. Silikon sıktım.
Yükleme işlemi bittiği için çalışmaya başladı bile. USB kablosunu çıkartayım. Çünkü artık bilgisayarla bir işim kalmadı. Evet, dil çubuğunu biraz yukarıya yapıştırdım. Biraz daha aşağıya yapıştırmam gerekiyordu. Hatta şöyle önce yere bir sabitleyeyim. Şöyle şurada tutacak olursam. Bakalım doğru mu tuttuk? Evet, güzel gibi. Tamam. Şimdi de şuraya sıkalım biraz. Şimdi şu minik dil çubuğuna da robot kolun ucuna yapıştırıyorum. Evet, şimdi 9 volt pilimle pil şapkamı aldım. Pino kontrol kartımın güç girişinden pilimi taktım. On-off kısmını 10 kısmına doğru getiriyorum. 0, 45, 90, 135 ve 180. 0'da kapatalım. Evet, ben kendi açıları öğreniyorum. Projemi bitirdim. Sizler farklı bir tasarımla yine aynı şekilde bir proje yapabilirsiniz. Bu yaptığınız projenin videosunu, fotoğrafını sosyal medyadan bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz.